Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar, euro, ons altın, gram altın, Borsa İstanbul 100 endeksi ve Borsa İstanbul'da ilk 30 endeksle ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Bu haftanın gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde bankacılık sektörü temsilcileriyle görüştü. Şimşek, iş alemi, finans sektörü, sendikalarla birlikte bütün kesimlerle istişare edeceklerini, ülkemizin yatırım, istihdam, ihracat, üretim noktasında güçlü bir şekilde refah artışını sağlayacak bir modelde yolumuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründe konuştuklarını biliyorum. Basına kapalı gerçekleşilen bu toplantıda yaklaşık 3 saat sürdü. Bakan Şimşek, toplantının bir istişare toplantısı olduğunu da altını çizdi. Bakan Şimşek ile görüşme gerçekleştiren bir başka grup ise TÜSİAD yönetimi oldu. Görüşme sonrası TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nde yapılan konuşma, Tuncay Özilhan'ın Sayın Mehmet Şimşek ile TÜSİAD yönetimi olarak bir araya geldiklerini, ekonomi yönetimi ile ilgili tespitlerinin Sayın Bakan ile paylaştıklarını ve çok açık ve samimi bir toplantı ortamının gerçekleştiğini ifade ettiler. Türkiye ekonomisi cari açık yaşıyor ancak sorunlarımız çözümsüz değil ifadelerini kullandı. Sanayi ve iş dünyasının kur tarafında oluşan makas aralığının daralması ve bu sırada faiz dolayısıyla ile etkilenebilecek kredi durumundaki likiditeye erişiminin kolaylaştığını, liralaşma kapsamında zorunlu kılınan işlemlerde esneklik sağlayacaklarına dair adımlarını beklediklerini söylediler. Bu hafta yurt içi piyasaların yönünü belirleyecek ana gelişme 22 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası toplantısı olacak. Dolar Türk lirasında yön kısmi olarak yukarı yönlü görülse de gün içerisindeki düzeltmeler olsa da tepki alımları ile birlikte geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksinin geçen hafta 5500 seviyesi altındaki kapanışının ardından yeni haftada Merkez Bankası'nın kararının beklenmesi öncesinde endeksteki yatay hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Toplantının ardından bir faiz kararı gelmesi durumunda ise toplantı metninde verilecek mesajları da yakından takipteyim. Etkili bir sözlü yönlendirme sağlanabilirse endeks üzerinde yukarı yönlü hareketlerin meydana geleceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in 14 Haziran toplantısında politika faizini sabit tutmasının ardından Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdiğini gördük. Geçtiğimiz hafta pozitif kapanan Avrupa borsaları ile negatif kapanan Amerika Birleşik Devletleri borsalarını gördük. Haftanın ilk günü erken saatlerde ise faiz artırım beklentilerin sürmesiyle Uzak Doğu piyasalarının negatif fiyatlamalarda yaşandığını gördük. 103 puanın altında 102 seviyelerine yakın bir seyreden dolar endeksinin ons altın ile beraber kısa vadede pozitif görüntüsünün hakim olduğunu ve fiyat dalgalanmalarındaki volatilitenin de düşük olduğunu söylemek isterim. Fed yöneticilerinden Thomas Berk'in enflasyonda inatçı bir direnç var, faiz oranlarında daha fazlasını yapmak gerekir ifadelerini kullanırken bir başka Fed yöneticisi ise Waller, Fed'in para politikası duruşunu bankalardaki başarısız yönetim endişeleriyle değiştirmeyi desteklemiyorum ifadelerini kullandı.
22 Haziran'da yapılacak bir başka önemli toplantı da İngiltere Merkez Bankası'nda olacak. İngiltere Merkez Bankası'nın politika faiz oranını 25 baz puan artırarak %4,5'tan 4,75 seviyesine yükseltmesi bekleniliyor. Yıl sonuna kadar faizin %6'ya kadar ulaşılabileceğini de öngörüyorum. Gün içerisinde ayrıca Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklama yapmasını da yakından takipteyim. Avrupa Merkez Bankası yönetiminde gelecek olan açıklamalarla birlikte önemli olan haftanın son işlem gününde açıklanacak olan PMI rakamlarını da yakından takipteyim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kur son bir haftadır 23,40 ile 23,65 Türk lirası seviyeleri arasında hareketini sürdürüyor. Yükseliş rallisinde hız kesen kur haftaya 23,60 Türk lirası seviyesinde başlangıç gösterirken ayrıca dolar endeksinde 103 puan seviyesinden 102 puan seviyesine geri çekilmesini de sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasalar tatil sebebiyle bugün kapalı. Yurt içerisinde ise tüketici güven endeksi verilerini de takip ediyorum. Bu hafta gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası toplantısı öncesinde kurda 23,70 Türk lirasının üzerindeki yükseliş hareketlerinin devam etmesi durumunda 23,80 ve 23,90 Türk lirası seviyelerinde yakından takipteyim. Gün içerisindeki geri çekilmelerle birlikte 23,60 Türk lirasını ilk destek noktası olarak karşımıza çıkmasıyla beraber altındaki bu fiyatlamalar gerçekleşirse 23,50 Türk lirası ve 23,40 Türk lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Euro Türk lirası tarafında ise geçtiğimiz hafta kapanışında parite ile birlikte Türk lirasının değerinde yatay fiyatlamalar çaprazda oynaklığın azalmasına neden olurken yeni haftaya başlarken çaprazda 25,60 seviyesinden açılış gerçekleştirdikten sonra yine bir yapay fiyatlamaların yaşandığını görüyoruz. Bugün yurt içerisinde tüketici güven endeksi verileri açıklanacakken Euro bölgesinde bugün veri akışı sakin. Yarın Almanya'da üretici fiyat endeksi açıklanacakken Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 25,80 Türk lirasındaki altındaki fiyatlamalarda destek bölgesi olarak karşımıza çıkan noktalar 25,70 ve 25,60 Türk lirası seviyeleri. Yükselişin devam etmesi durumunda ise 25,90 Türk lirasının ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkacağını ve bu seviyenin üzerindeki kapanışlarla birlikte 26 Türk lirası ve 26,10 Türk lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Ons altın tarafında ise ons altın dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte 1960 dolar seviyesinin üzerine kendini taşımayı başardı. Geçtiğimiz haftayı 1957 dolar seviyesinde kapatan ons altın bu hafta ise 1958 dolar seviyesinden açılış gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde ise %3,76'lık seviyesindeki hareketliliğini sürdürürken ons altın tarafındaki yükselişlerin devam etmesi halinde ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkan nokta 1980 dolar seviyesi. Gün içi destek seviyesi olarak ise 1955 seviyesi ve bu seviyelerin altındaki fiyatlamalarda ise 1950 ve 1945 dolar seviyelerinde yakından takip ediyorum. Yükseliş trendindeki direnç seviyeleri olarak ise 1960 dolar seviyesinin kırılması durumunda yükselişlerin devamında 1965 ve 1970 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında
Fed faiz kararı sonrasında açıklanan veriler ile 1960 dolar seviyelerine yükselen gram altın seviyesinin de rekor tazelemiş oldu. Kur tarafında yataya yakın fiyatlamalar ve son olarak kısmi geri çekilme ve ons altın tarafında da 1955 seviyesinin hemen üzerinde yataya yakın fiyatlamalar gram altının rallisinin nispeten de olsa hız kesmesine neden oldu. Gram altın için 1500 Türk Lirası seviyesi önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda 1490 Türk Lirası seviyesini karşımıza çıkan ilk direnç seviyesi olarak görürken yükselişlerin devam etmesi durumunda ise 1495 ve 1500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ediyorum. Olası geri çekilmelerde ise 1485 Türk Lirası'nın ana destek seviyesi olarak karşımıza çıkarken bu seviyelerin altındaki fiyatlamalarda ise 1480 ve 1475 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinde ise Borsa İstanbul 100 endeksi önceki işlem günü %0,36'lık düşüş ile 5475 seviyesinden kapattı. Gün içi en düşük seviye 5467 olurken en yüksek seviye de 5566 olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacmimiz ise 74,8 milyar Türk Lirası olurken en çok işlem hacmi olan hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı Kredi hisselerinde gerçekleşti. Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi günün ilk yarısındaki pozitif tutulmasını sürdürmesine rağmen öğleden sonra devam eden yatay negatif seyrin kapanışa doğru satışların derinleşmesi de dikkatlerimden kaçmadı. Borsa İstanbul 100 endeksine teknik olarak baktığımızda endeksin güçlenmesi için yeterli işlem hacmine erişmeye çalıştığını görüyorum. Takip edeceğimiz ilk direnç noktası olarak karşımıza çıkan bölge 5330 ile 5335 seviyeleri olurken ilk destek noktaları ise 5420 ve 5415 seviyelerini yakından takip ediyorum. Borsa İstanbul ilk 30 endeksine baktığımızda ise BIST 30 endeksi Haziran vade kontratı son işlem gününü %1,77 düşüş ile 6143 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye ise 6130 olurken en yüksek seviye ise 6295 olarak gerçekleşti. Yatay fiyatlama gösteren Borsa İstanbul 30 endeksi Haziran vade kontratı önceki işlem günü negatif eğilim gösterirken teknik olarak alış tarafındaki yer alan grafik yükseltebilmek için güçlü destek noktasında oluşturmayı sürdürüyor. Endeks kontratında geri çekilmeler sınırlı kalsa da gün içerisinde takip edebileceğimiz direnç aralıkları 6240 ila 6250 seviyeler olurken geri çekilmelerde ise destek bölgeleri 6090 ve 6080 seviyelerinde yakından takip ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Arkadaşlar hafta içerisinde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sizlere detaylı analizlerimi her hafta gerçekleştireceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.